Evet, merhaba gençler. En son ribozom ve endoplazmik retikulumla alakalı bazı konulara göz atmıştık. Onları yeniden bir hatırlayalım, onlara bakalım. Ondan sonra granülsüz endoplazmik retikulum ve Golgi ile alakalı devam edeceğiz. Ribozom için ne demiştik? Ribozom hücrede zarsız ve protein senteziyle alakalı bir organel olarak karşımıza çıkıyordu. 4 tip ribozomal RNA ribozomların yapısına katılıyordu ve 80 farklı protein vardı. Bu slide için önemli demiştik. Peptidaz aktivitesinin ribozomal RNA ile alakalı olduğunu hatırlatmıştık. Ve ondan sonra endoplazmik retikuluma geçmiştik. Proteinin işlenmesi ve lipidlerin senteziyle alakalı görevlerinden bahsettik. Boru, tüp, kese şeklinde organeller olduğunu ve büyük bir hacme sahip olduğunu ifade ettik. Granüllü ve granülsüz olduğuna dair ikiye ayrıldığını, bu granüllerin aslında ribozom taşıyan endoplazmik retikulum veya ribozomsuz olanlar diye ayrıldık. Aslında granüllü endoplazmik retikulum neydi? Hücrenin içinde kullanılmayacak, hücrenin dışına salınacak, hücrenin dışına gönderilecek proteinlerin yapıldığı ve işlenildiği bir organ olarak daha çok karşımıza çıkmaktaydı. Veya eğer periferal veya integral zar proteinlerinden bahsetmiştik. Eğer siz bu zarlarda bu proteinleri kullanacaksanız, yani sitoplazmada kullanmayacağınız proteinler için biz granüllü endoplazmik retikulumda sentez ve ilerleme yolunu takip ediyorduk. Burada ribozomlarda proteinler sentezleniyor. Bu proteinler daha sonra endoplazmik retikulumun lümenine, içerisine gönderiliyordu. Burada glikoz eklenebiliyor, fosfoliplerin sentezi olabiliyor veya protein yapısı birden fazla zincirden meydana geliyorsa bu çoklu zincirlerin işlenmesi, birleştirilmesi söz konusuydu. Bunları anlattık. Bunları nasıl ilk ortaya çıkardıklarını, otoradyografi yöntemlerinden bahsettik. Önce mRNA geliyor ribozomlara. Ribozomlar oradan endoplazmik retikulum zarına bağlanıyordu. Ve bu şekilde biz anlıyorduk ki bu protein ER ile bağlantıya geçtiği andan itibaren bu dışarıya salgılanacak, sitoplazmada kullanılmayacak bir protein yorumunu yapıyorduk. Bununla alakalı çalışmayı 1960-70'lerde zaten yapmışlardı. Şunu demiştik, nükleosta kullanmayacaksanız, mitokondride, peroksizomlarda kullanmayacaksanız sizin ER ile işiniz yok. Yani eğer bir protein, nükleer bir proteinse, mitokondriyal bir proteinse veya peroksizomda kullanacağınız bir enzim grubuysa siz bunu hücrenin içinde kullanıyorsunuz anlamını taşıyor. Yani bu sitoplazma proteinleri olarak görev yapıyor. Serbest ribozomlarda, poliribozomlarda bunları kullanıyorduk. Oysa eğer hücrenin dışına göndereceğiniz plazma zarı, salgı vezikülü veya lizozomlarda kullanılan bir protein kullanacaksanız siz bunu granüllü endoplazmik retikulumlarda yapmanız gerekiyordu. Bununla alakalı bu hatırlatmaları yaptıktan sonra önemli bir hatırlatmamız da neydi? Sinyal dizileriydi. Bir proteinin endoplazmik retikuluma gidip gitmeyeceğini biz sinyal dizileriyle tespit edebiliyorduk. Yani bu sizin nereye gideceğinize dair bir pasaport olarak ifade etmiştik. Evet, belki de en çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi granüllü endoplazmik retikulumun görevleri olacak. Ne demiştik? Glikozlama yapıyordu. Yani bunlara glikoz birimleri ekliyorduk. Aslında glikoz birimlerinden kastımız 14 monomerden oluşan bir oligosakkarit. 14 glikozdan oluşan bir oligosakkarit grubu ekliyorduk. Buna biz glikozlama demiştik. Proteinlerin sekonder ve tersiyer yapılarının oluşturulması dedik. Sülfit bağlarının oluşturulması, bununla alakalı disülfit izomeraz enzimi aktif. Yani aslında bir yerde disülfit izomeraz enziminden bahsediyorsanız granüllü endoplazmik retikulumdan bahsediyorsunuz diyebiliriz. Yani bunu da artık öğrenin. Bu spesifik bir enzim. Birden fazla zincirden oluşuyorsa, çoklu alt birime sahip proteinler varsa bunların sentezlendiği, yapıldığı, işlendiği yer olarak granüllü endoplazmik retikulumu bahsetmiştik. Ayrıca glikolipitlerin sentez yeri olarak söyledik. Endoplazmik retikulum, plazma zarında kullanılacak glikolipitlerin bazıları buralarda müdahale ediliyordu. Aynı zamanda hidroksillenme, sülfatlama ve fosforlama gibi çeşitli protein sentezinden sonra meydana gelen post-translasyonel modifikasyonlar diye bahsettiğimiz çeşitli moleküllerin eklenmesi ve çıkarılması ger üzerinde meydana gelebiliyor. Şunu da vurgulamıştık bir önceki dersimizde. Evet, siz çok sayıda protein sentezi meydana getiriyorsunuz ama bunların yarısı hatalı olabiliyor ve 20 dakika içerisinde bu hatalı ürettiğiniz proteinleri imha ediyordunuz. Ubiquitünleşme ve proteazom yolağını kullanarak biz bu enzimlerin yıkılımını
izliyorduk ama burada kalite kontrolü nasıl yapılıyor? Hangi proteinin nasıl hatalı olduğu tespit ediliyor? Bunu tam olarak şu an için ifade edemiyoruz. Kaldığımız yer burasıydı. Granülsüz endoplazmik retikulum. Evet, dersimize başlayalım. Temel olarak çok basit iki farkımız var. Bir tanesi gözle görülebilen. Ribozom yok yüzeyinde. Poliribozomlar bulunmaz. Bu nedenle düz, smooth görünümlü ER diye bahsediyoruz. Diğeri çok fazla o kadar önem arz etmiyor. Daha tübüler bir görünüme, yapıya sahip olarak. Burada asıl farklı olan görevleri. Yani granülsüz endoplazmik retikulumun yer aldığı görev sistemleri, yaptığı işler ve granüllü endoplazmik retikulumun yaptığı işler birbirinden farklı. Sizlerden özellikle bunu da dikkat etmenizi rica edeceğiz. Düz endoplazmik retikulum özellikle lipid metabolizmasında aktif olan hücrelerde bol bulunur. Örneğin lipidleri biz nerede kullanıyoruz? Kolesterol tarzında steroid sentezi yaparken cinsiyet hormonları dediğimiz erkek ve dişilik cinsiyet hormonları steroid yapıda hormonlardır. Burada biz steroid hormon yapımını ve lipid metabolizmasını çok kullanıyoruz. Ayrıca yağda çözünen moleküllerin işlenmesiyle alakalı hepatositler, karaciğer, sindirim sisteminde aldığınız besin maddeleri ilk olarak uğradığı yer karaciğer diyelim. Karaciğerde bunları işleyen hücreler hepatositler, yani kanınızda veya besin maddelerinin hangisi varsa en çok görev alan veya nasıl ifade edelim, toksik maddelerin arındırılması olarak da ifade edebiliriz. Yağların işlenmesi, şekerin depolanması olarak da ifade edebiliriz. Yani burada birçok işlevi hepatositler yapıyor. Bu işlevlerden bir tanesi de düz endoplazmik retikulumun görev aldığı yağda çözünen maddelerin işlenmesi. Bunları söylüyoruz. Düz endoplazmik retikulumun en önemli işlevlerine bir bakacak olursak. Tüm hücre zarları için fosfolipid sentezliyorsunuz. Bunun bir bölümü yerde sentezleniyordu. Bir bölümü ise düz olan SER dediğimiz endoplazmik retikulumda sentezleniyor. Fosfolipid, glikolipid ve kolesterol tarzı lipidler burada işleme tabi tutuluyor. Endoplazmik retikulum ayrıca kolesterol ve seramit için sentez yeri. Siz burada bunları bir oluşturun. Golgi'de farklı işlemlere de tabi tutulacak. Çünkü seramit ve kolesterolü Golgi'de farklı şeylere, glikolipidleri ve sfingomiyeline, zarın yapısına katılan 4 tane ana fosfolipid grubunu hatırlarsanız burada da işlevlerimiz veya dönüştürmelerimiz Golgi'de devam edecek. İnositol tarzı fosfolipidler granüllü endoplazmik retikulumda sentezleniyordu. Diğer fosfolipidler, kolesterol ve glikolipid molekülleri düz endoplazmik retikulumda sentezleniyor. Sfingomiyeline dönüşüm ise Golgi aygıtında sentezleniyor diye bu dersimizin sonunda yine vurgulayacağız. Ama düz endoplazmik retikulum için kolesterol ve seramit sentez yeridir. Aşağıdaki fosfolipidlerden hangisi düz endoplazmik retikulumda sentezlenir şeklinde dikkatinizi çekeyim. Düz endoplazmik retikulumun bir etkisi de oksitleme, sınıflama veya metilleme işlevlerini gerçekleştirmesi. Yani hormonları ayırıyor. Zararlı olan bileşenleri zararsız hale dönüştürüyor. Yani bunun diğer ifadesi toksinlerin uzaklaştırılması. Suda çözünüp atılamayacak moleküllerin bu hale dönüştürülmesi. Örneğin azotlu bileşikler ki nükleik asitlerin yapısında vardı. DNA ve RNA yıkımları sırasında en sonunda siz bu azotlu bileşikleri suyla çözünür atılabilir hale dönüştürüyordunuz. Burada amonyak, ürik asit ve üre şeklinde bir reaksiyon zinciri vardı. Vücuttan uzaklaştırılmasını hatırlayacak olursanız işte ürenin oluşturulması ve vücuttan atılacak hale getirilmesi de düz endoplazmik retikulumun görevleri arasında. Bir tane enziminiz var, glikoz 6-fosfat. Bu glikojenden elde edilen glikozun kullanılmasıyla alakalıdır. Yalnız bu enzim her iki ER'de de vardır. O yüzden bu iki endoplazmik retikulumun görevleri veya sınırları kesin değildir. Yani bu enzim hem granüllü endoplazmik retikulumda hem de granülsüz endoplazmik retikulumda tespit edilmiş, incelenmiş bir enzim. Bunu da glikoz metabolizmasıyla ilgilidir şeklinde ifade ediyoruz. Spesifik bir özelliği var. Çok sıra dışı kasılma olaylarında kalsiyumun depo edildiği yer olarak karşımıza geliyor ki zaten adı orada değişiyor. Düz endoplazmik retikulum demiyoruz. Sarkoplazmik retikulum ifadesini kullanıyoruz. Kalsiyumun depo edildiği, işlendiği, kasılma metabolizmasıyla alakalı aktif görev alan endoplazmik retikulum kas hücrelerinde bu şekilde ifade edilebiliyor. Şimdi bir protein sentezliyorsunuz, yağ sentezliyorsunuz ve bunların hepsi ER'de kullanılmayacak. Siz bunları bir yere göndermeniz lazım. İşte bu taşıma trafiğine bir bakacağız. Endoplazmik retikulumda yerde ilk aşamada şundan bahsettik. mRNA gelir, sitoplazmada gider ribozoma yapışır. Tamam, sinyal molekülü varsa endoplazmik retikulumun zarına, granüllü endoplazmik
endoplazmik retikulum olmak üzere oraya birleşir, protein yapılır. Taşıma sonra nasıl devam ediyordu? Proteini yaptınız, oluşturdunuz, bir vezikül oluşturdunuz. Bir tomurcuklanma, kargo paketi meydana geldi. Endoplazmik retikulum ile Golgi arasında boş veziküller veya protein taşıyan veziküller olarak duruyor. Sonra bu veziküller gidip Golgi aygıtına yapışıyor. Golgi aygıtında işlemler geliyor. Daha sonra Golgi'den de uzaklaşıp gidiyorlar. Golgi'den de veziküller taşınıyor. Nereye? Ya lizozom olarak, organel, ayrı bir organel olarak veya plazma zarına taşınıyorlar. Bu salgılanacak moleküllerin ana taşıma trafik yoluydu. Buna dikkat etmenizi ve bunu öğrenmenizi özellikle istiyorduk. Ama endoplazmik retikulumun içinde kullanılan proteinler ne olacak? Veya siz bu yolaktaki bütün proteinleri salıyor musunuz veya nasıl salgılıyorsunuz? Bunlara bakacak olursak bazıları ER'ye gitmez, Golgi'ye gitmez. ER'nin içerisinde kalır. Örneğin sinyal peptidaz diye bir enzimimiz var. Birkaç slide öncesine dönüp bakarsanız veya disülfit izomeraz diye sülfit bağlarını oluşturan bir enzimimiz vardı. Buraya dönüp bakarsanız bunlar ER'de kullanılan enzimler veya proteinler ve bunların ER'de tutunması lazım. Bunun için kavşak noktaları dediğimiz bölgeler var. Şimdi ER'den çıktınız, Golgi'ye mi gideceksiniz, ER'de mi duracaksınız? Golgi'ye gittiyseniz Golgi'nin içinde mi duracaksınız yoksa salınacak mısınız? İkinci kavşak noktası. Üçüncü kavşak noktası lizozoma mı yönlendiriliyorsunuz, plazma zarlarına mı yönlendiriliyorsunuz? Bunların hepsi ayrı kavşak noktaları veya bir proteinin izleyeceği yollar arasında. Tabi bunun içinde sinyal moleküllü özgül yerleşim sinyalleri veya hedefleme dediğimiz ifadeleri kullanmıştık. İstediğiniz zaman hücrede istediğiniz yere gidemiyorsunuz. Evet, ikinci diğer önemli bu trafikteki organelimiz olarak Golgi'ye bakalım. Golgi'de aslında zar yapısı ve işlevsel olarak kısmen ER'nin devamı gibi algılanabilir. Yassı keseler, sarnıçlar veya tübüller şeklinde ifade edilebiliyor. Olgunlaştıktan sonra veziküller, veziküllerin bir bölümü yine Golgi'nin içerisinde algılanabiliyor. Yani zar ilk başta nasıl oluşuyordu? Çekirdek zarından bahsedelim. Çekirdek zarı iki yapılıydı. Dış zarı ER olarak devam ediyordu. ER'nin yüzeyinde ribozomlar varsa ger, ribozomlar yok ise düz endoplazmik retikulum ve buradan sonra taşıma trafiğinde diğer organelimiz Golgi'ydi. O yüzden zar yapısı olarak kısmen önceki organelimiz endoplazmik retikulumumuza benzer. Tabii proteinler ve işlevleri farklı olacak. Ama devamı niteliğinde algılayabiliriz. Yani en basit anlamda granülsüz ER'nin benzeri devamı bir adım sonrası şeklinde ifade edilebilir. ER'den gelen proteinlerin daha ileri işlendiği, birkaç adım sonraki modifikasyonların yapıldığı, sen endozomun içinde mi görev yapacaksın, lizozom mu, plazma zarı mı, salgı vezikülü mü? Bunu artık netleştiriyorsun. İyicene eklemeler ve çıkarmalar. Biz neler ekliyorduk? Lipidleri ekliyorduk, glikozu ekliyorduk gibi bu aşamaları yaptığımız organel olarak devam ediyor. Golgi'nin özel bir düzlemi, yerleşimi var. Yani polaritesi var. Artı kutbu, eksi kutbu veya giriş çıkış yüzleri var. ER'ye yakın olan bölüm, nükleus'a yakın olan bölüm cis yüzü olarak, dış bükey yüzey olarak karşımıza geliyor. Golgi'ye giriş bu noktalarda. ER'den bir vezikül çıkıyor. Golgi'ye gelecekse dış yüzeyden, giriş yüzeyinden, cis yüzünden giriş yapıyor. Buraya oluşturucu yüz ifadesi de kullanılabiliyor. Golgi içindeki sarnıçlarda işlemler yapıldı. Post translasyonel modifikasyonlar gerçekleşti. Sonra bunlar gönderilecek. İşte gönderildiği Golgi vakollerinin oluşturulduğu yüzeye ise iç bükey yüz, trans yüz, uzaklaştığı çıkış yüzü olarak ifade edilebiliyor. Golgi içinde geçtikleri sırada proteinler değiştirilir. Hücre içindeki son hedeflerine taşınmak üzere sınıflandırılırlar. Değiştirilmiş olan protein, lipid ve karbonhidratlar ben endozoma mı gidiyorum, lizozoma mı gidiyorum, hücre zarına mı gidiyorum yoksa hücre dışına mı atılacağım? Bunların gruplaması, sınıflaması ayrımı yapılıyor. Daha sonra da Golgi'den vakuoller, kofullar, salgı vezikülleri, küçük baloncuklar olarak karşımıza geliyor. Şu şekle bir bakacak olursanız şuradaki dış bükey yüz, giriş yüzü, dış cis yüzü burada işlemler tabi tutuluyor. Bakın şurada veziküller var. Küçük veziküller, içi dolu veya siyah alanlar ile kaplanmış. Şu yüzeyde trans yüzü, çıkış yüzü. Burada da veziküller. Bu veziküller daha sonra hücrenin dışına mı gidecek, zarına mı yapışacak, lizozom mu olacak? Onlara daha sonra karar vermek üzere ayrılıyor. Peki Golgi'de neler yapılıyor? Yani şu an itibariyle söylediğimizde hocam bunların bir benzeri de ER'de yapılıyordu diyeceğiz. Yine glikoz grupları ekleniyor, sülfat
fosfat grupları ekleniyor, fosfor grupları ekleniyor. Zaten bunlar ER'de de yapılıyordu ama ileri düzey modifikasyonlar yapılıyordu. Mesela orada 14 karbonlu glikoz oligosakkaritleri eklenirken burada azotlu şekerler eklenir. Buradaki fosforlama daha ileri düzey bir fosforlama. Yani sen artık lizozomda görevli bir enzimsin şeklinde tanımlanıyor. Bunlara bakacağız. Glikolipitler ve sfingomiyelin Golgi içinde sentezlenir. Bunu sormuştum ve tekrar hatırlatıyorum. Golgi'de düz endoplazmik retikulumda ve granüllü endoplazmik retikulumda sentezlenen lipidler hangileridir, birbirinden farkları nelerdir gibi basit bir soru tekrar ifade ettim. Ve glikozlama azotlu bileşikler dediğimiz zaman tabii hayvanlar için değil ama farklı canlı türleri için hücre duvarının yapısına katılan kompleks polisakkaritler de yine Golgi aygıtında sentezleniyor. Mesela böceklerde kitin bir polisakkarittir, azot içerir, hücre duvarı veya böceklerdeki en dış katmanı veya ne diyeceğiz? Bitkilerde hücre zarının dışında hücre duvarı vardı. Burada selüloz görevliydi. Buradaki polisakkaritlerin yapısını Golgi'de yapıldığını veya modifiye edildiğini söyleyebiliriz. Bizim için yani hayvan hücreleri veya insan hücreleri için glikozlama, glikoz eklenme, protein bileşenlere glikoz eklenmesi bu azot içeren şekerlerin eklenmesi anlamına geliyor. Bunları biyokimyada daha derinlemesine göreceğiz. Diğer organellerde veya bundan önceki ER'de biz azotlu oligosakkaritlerden, azotlu şekerlerden bahsetmemiştik. Bu bir. İkincisi fosfor ekliyorsunuz. Ne demiştik fosfor eklemeye? Mannoz fosforillenmesi bunlardan bir tanesiydi. Yani siz bir proteini diyorsunuz ki sen artık lizozomda görevli olacak bir proteinsin. Bir sinyal peptitleri vardı. Proteinin ER'ye gidip girmeyeceğine karar veriyordu. İkinci aşamada ER'de ilerledikten sonra Golgi'ye geldikten sonra son noktayı mannoz fosforillenmesiyle koyuyoruz. Yani buraya bir fosfat grubu eklediğinizde bu protein direkt lizozoma yönlendirilmiş, hedeflendirilmiş oluyor. ER'de protein sentezinde bunun adı sinyal molekülleriydi. Golgi aygıtında bu şekilde mannoz fosforillenme ifadesine sinyal yamaları ifadesi kullanılıyor. Glikolipitler veya sfingomiyeli Golgi aygıtı lipid metabolizmasında da görevlidir. ER gibi ki hem ER düz ve granüllü ayrı ayrı lipid metabolizmasında görevliydi. Glikolipid sfingomiyelin sentezinde rol alır. Fosfolipidler, kolesterol ve seramit ER'de sentezleniyordu. Golgi aygıtında ise seramik kullanılarak değiştiriliyor, modifiye ediliyor. Seramik glikolipidlere ve sfingomiyeline dönüşüyor. Bunlar sentezleniyor. Seramit farklı karbonhidrat gruplarının eklenmesiyle çeşitli glikolipidler de oluşturulabilir. Peki sfingomiyelinle alakalı ne diyeceğiz? Fosfatidilkolin vardı, fosfolipid. Bu seramide bir fosforilkolin grubunun eklenmesiyle bu dönüşümde gerçekleşiyor. Yani sizden isteyeceğimiz seramid, sfingomiyelin, kolesterol, fosfatidilkolin bunlar hangi organellerde sentezleniyor? Aralarında fark nedir? ER şeker eklerken hangi şekerlere dikkat ediyor? Golgi şeker eklerken, glikozlama yaparken hangi glikozlamayı yapıyor? Bunların arasındaki temel farklılıkları ifade ediyoruz. Hücre duvarını söylemiştik. Kompleks polisakkaritlerin sentezleri de Golgi aygıtında sentezleniyor diye. Şimdi taşıma ve depolama görevleri var. Aslında bu işlemler gerçekleşirken, bu sentez, yapım, modifikasyon işlemleri, değiştirilme işlemleri gerçekleşirken bu süreç hızlı olmadığı için depolama olarak da algılanıyor, taşıma olarak da algılanıyor. Aslında yapım aşamaları, proteinlerin, lipidlerin ve polisakkaritlerin yapım aşamaları buralarda yapılıyor. Daha sonra da salgı yoluyla gönderiyorlar. Hangi yüzden? Trans yüzünden veziküllerle hücrenin yüzeyini veya bunlar hücrenin hangi organelinin zarında, hangi organelinin içinde buralarda gideceklerse buralara yönlendiriliyorlar. Şu ana kadar anlattıklarımızı kabaca toparlayacak olursak şurada bir granüllü endoplazmik retikulumumuz var. Burada salgı vezikülleriyle ara bir bölmede bulunuyor. Burada ben ER'de mi kullanılacağım, Golgi'ye mi gideceğim diye bir düşünce aşaması söz konusu. Golgi'nin bir cis yüzü vardı. Giriş dış bükey bölgesi vardı. Bu aralardaki sarnıçlarda, keselerde, tübüllerde işleniyordu fosforlama, glikozlama, glikolipidlerin sentezlenmesi. Daha sonra da bir iç bükey trans yüzümüz vardı. Siz karar verdiniz. Evet, siz bunları göndereceksiniz. Salgı vezikülü olarak bunları dışarıya salacaksınız. İşte böyle bir salgı trafiği aşamamız var. Buraya bir bakacağız. Denetimli salgı yolu. Siz her istediğiniz zaman her şeyi gönderemiyorsunuz. Yapıp sentezliyorsunuz, bekliyorsunuz. Endokrin hücrelerde
olduğu gibi bir uyarı gelmesi bekleniyor. Bu hormonun salın diye birinin size emir vermesi gerekiyor. Veya nöronlarda siz nörotransmitterleri yapıp oluşturuyorsunuz. Size bir uyarı gelmesi gerekiyor. Nörotransmitteri asetilkolini bırak diye. Veya pankreasta sindirim enzimlerini yapıp hücrenin içerisinde tutuyorsunuz. Yiyecek bir besin maddesi algılandıktan sonra bu sindirim enzimleri salınıyor. Yani bir uyarı gelmesi lazım. Bu anlamda kısmen kontrollü veya denetimli depolama salgılama yolağı ifadesini kullanabiliriz. Ama bu yolakta dikkat edeceğimiz bir bölüm var. Molekül trafiğinde sentezlerken tek başına istediğiniz gibi her şeyi her yere gönderemediniz. Bu kadar molekül trafiği kendi başına oluyor mu? Hayır. Bunları da yine kontrol eden sistemler var. Örneğin lizozomal enzimlerin Golgi aygıtından spesifik olarak lizozoma taşınması gerekmektedir. Yani siz parçalayıcı enzimleri sadece buraya göndermeniz lazım. Başka yere göndermemeniz lazım. Bu proteinler veziküller içinde taşıdığından taşıma özgürlüğü seçici olarak ayrıca bunu paketleyip tanımlamanız lazım. İşte hangi organele gidecek, nereye gidecek, nereyle bağlanacak bunlar tamamen karmaşık ve özel sistemlerle kontrol ediliyor. Örneğin bunun için guanin trifosfat, şu ana kadar ATP demiştik, adenin trifosfat demiştik. Şu an için guanin GTP'nin kullanıldığını göreceksiniz. Bu özel molekülün. Bunlar tanımayı sağlayan özel moleküllerdir. 3 farklı tip GTP protein ailesi vardır. Bu protein ailesi veziküllerin oluşmasını ve kaynaşmasını sağlıyorlar. Yani burada 3 farklı demiş ama bu proteinler çıktı vezikül hangi organele gidecek, nasıl taşınacak, nasıl buradan ayrılacak bunları belirliyorlar. Taşıyıcı veziküllerin çoğu sitozonik proteinlerle kaplanmıştır. Kaplı veziküller ifadesi kullanılır. 3 tip vezikül var. Şuraya gelelim. Şurada oluşturduğunuz gönderdiniz ya. Burada biz 3 tip vezikülden bahsediyoruz. Şuradaki zarların özelliğine, yapısına göre. Tomurcuklanması ayrı, yapışması ayrı, kaynaşması, yanaşması ayrı. Burada görevli olan proteinler de birbirinden farklı. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bu proteinlerden bir tanesi GTP proteinleri. Bu duruyor. Vezikülün oluşması ve kaynaşmasıyla, taşınmasıyla alakalı olabilir. İlk vezikülümüz, buraya dikkat edin. Kalatrin kaplı veziküller. Kalatrin diye bir proteinimiz var. Bu veziküllerin etrafı bu proteinle kaplanmış. Nerede kullanılıyor? Endositoz sırasında. Yani hücre dışından hücre içerisine bir şey alacaksanız plazma zarının içeriye doğru girinti yapması ve dışarıdaki besin maddesini veya dışarıdaki bileşenin içeri alınması. Burada görevli olan protein kalatrin kap. Bu bir. Golgi aygıtından çıktınız, endozom veya lizozom olacaksınız. Bunlara göndereceksiniz. Burada da yine kalatrin var. Kalatrin sepet benzeri bir yapı oluşturuyor ve hücre zarının içeri doğru bükey hale bombeleşmesini sağlayarak vezikül tomurcuklanması meydana getiriyor. Ne demeye çalışıyoruz? Hücre zarı var. Şu altındaki altıgen yapılardan bir tanesi. Şu bileşen kalatrin proteini, kalatrin molekülü. Bunlar özel bir sepet tarzında birleşebiliyorlar ve hücre zarını içeri doğru bir vezikül oluşturmaya zorluyorlar. Yani endositozda ve lizozom oluşturacak enzimlerin taşınmasında kalatrin kaplı veziküller söz konusu. Bunu bir koyuyoruz. Size şunu demiştik. Bir proteini yaptınız. Güzel. Bu proteinin post-translasyonel modifikasyonlarını gerçekleştirdiniz. Oksitlediniz, glikoz eklediniz, sülfit bağlarını bağladınız, sekonder tersiyer yapılarını meydana getirdiniz. Özel bir işlem yapıyordunuz. Fosforlama, mannoz 6 fosfat reaksiyonu gerçekleştiriyordunuz. Ve bu molekülü taktığınız andan itibaren bu protein şu anlama geliyor. Sen lizozomda kullanılacak bir sindirim enzimisin, parçalayıcı enzimsin. Bunu unutma. Mannoz 6 fosfatın tanıyan bir reseptör var. Bu yeşil reseptör, bu mannoz 6 fosfat reseptörü bununla bağlanıyor. Yani reseptör, fosforlama ve protein. Artık biz bunu biliyoruz ki bu lizozomun içerisinde kullanılacak. Ve burada görevli olan, bu vezikülün oluşmasında görevli olan proteinimiz hangisiydi? Kalatrin dediğimiz bir protein bu sistemde görev alıyordu. Peki her yerde kalatrin mi var? Hayır. İkinci, üçüncü yolaklarda kalatrin yok. O yüzden bu vezikülleri de kalatrinsiz, non-kalatrin, job diye ifade ettiğimiz veziküllerin oluşumu söz konusu. İkinci yolağımız ne? Job 2 yolağı. Job 2 kaplı veziküller.
Kalatrin yok ama onun yerine başka bir şey var. Kalatrin kaplı olmayan bir vezikül. Granüllü endoplazmik retikulumdan nereye gidiyor? Golgi'ye taşınmasını sağlıyor. Bu bildiğimiz yol hattı. Anterograd transport diyoruz biz buna. ER'de yapılıyordu, işleniyordu ve yeni ileri düzey işlenmeler için Golgi'nin cis yüzüne geliyor. Burada görevli olan proteinlerimiz COP2 kaplı veziküller olarak ifade ediliyoruz. Bu ileri taşımaya. Bir de geri taşıması var. Yani Golgi'de aldınız, işlediniz, yaptınız. Bunu tekrar ER'ye gönderiyorsunuz. Burada da COP1 kaplı veziküller, non-kalatrin 1 kaplı veziküller olarak retrograd, geriye doğru taşınma diye ifade ediyoruz. 3 tip taşımadan bahsettik. Kalatrin olanlar, COP2 olanlar ve COP1 olanlar. Kalatrin olanlar ne yapıyorlardı? Endositozla içeri alıyorlardı. Veya Golgi'den lizozoma taşıyorlar. İkincisi ER'den Golgi'ye taşıyordu COP2 vezikülleri. Üçüncüsü de Golgi'den ER'ye geri taşıma olarak ifade ettiğimiz COP1 kaplı veziküller olarak tanımlamıştık. Dedik ya size veziküllerin yanaşmasını, birbirini tanımasını sağlayan GTP proteinleri var diye. İşte bunlardan bir tanesi RAP ailesi üyesi. 3 aile var demiştik. Bunlardan bir tanesi RAP ailesi üyeleri. 60'tan fazla protein tanımlanmış ve şunlara bir bakalım. GTP bağlayan RAP proteinleri 60'tan fazla tanımlanmıştı. Bunlardan ER'den Golgi'ye işlem yapanlar, ER'den Golgi'ye işlem yapanlar RAP1, RAP1B ve RAP2 proteinleri burada görev alıyormuş gibi anlatmaya çalıştığımız birbirinden farklı protein grupları hücrede birçok görevi gerçekleştiriyor. Bunları unutmayınız. Peki bunlar geldi, veziküller birbirine bağlandı, yanaştı. Hikaye orada bitiyor mu? Hayır. Bizim zorlu bir iki çift fosfolipid tabakamız vardı. Veziküllerin kaynaşması ayrı bir olay. Geldi iki tane hücre zarının birbirine bağlanması için kaynaşma, Schneier proteinleri kullanılıyor. Bunun vezikül tarafında olana vezikül kaynaşma proteini, vezikül Schneier, V Schneier, hedef zar üzerinde bulunan nereye bağlanıp nereyle kaynaşacaksa target, hedef kaynaşma T Schneier ifadeleri kullanılıyor. T ve V Schneier proteinleri karşılıklı olarak birbirine kenetlendiğinde, bağlandığında zarın fosfolipid, lipid katmanları kararsız hale gelip kaynaşıyorlar. Bahsettiğimiz şu, bir vezikül geldi. Bunda vezikülün tarafında bulunan V Schneier reseptörümüz var. Hedef hücre zarında ise T Schneier molekülümüz var. Bu ikisi birbirine bağlandığında zar, lipid katman kararsız hale geliyor ve bu iki yapı birleşiyor, kaynaşıyor diyoruz. Yani siz içeriden dışarı egzositoz yapacaksınız ya, vezikülü aldınız, gönderdiniz. Hücre zarı şunu söylüyor. Ya sen kimsin? Ben seni durduk yere niye dışarı göndereyim? Bana geçiş iznini, pasaportunu göster. Bu RAP proteinleri, Schneier proteinleri bu egzositoz ve endositoz reaksiyonlarıyla alakalı taşıyıcı, bağlayıcı, kaynaştırıcı, izin veren proteinler olarak karşımıza geliyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Golgi ile alakalı kısımlarımız bu kadardı. Bir sonraki dersimizde lizozomlardan anlatmaya devam edeceğiz. Teşekkürler, iyi günler.